Herkese merhaba. Bugünkü anlatımımızda Kur'an'ın sayfalarında özel bir yolculuğa çıkıyoruz ve Yakup peygamberin hikayesini mercek altına alıyoruz. Ama bir farkla. Amacımız başka hiçbir kaynağa sapmadan sadece ve sadece Kur'an ayetlerinin bize anlattıklarıyla onun portresini ortaya çıkarmak. Peki, Kur'an'a baktığımızda karşımıza nasıl bir Yakup peygamber portresi çıkıyor? O kimdir? Bir peygamber, bir baba, bilge bir insan olarak nasıl resmediliyor? Gelin, bu soruların cevaplarını doğrudan ayetlerin ışığında hep birlikte arayalım. Hikayeye en temelden başlayalım. Yakup'un soyundan. Çünkü o, tarihteki sıradan bir figür değil. Aksine, gelişi daha önceden haber verilmiş, peygamberlik zincirinin en kilit halkalarından biri olarak çıkıyor karşımıza. Ve işte burada çok çarpıcı bir detayla karşılaşıyoruz. Yakup'un adı, daha kendisi doğmadan büyük babası İbrahim'e verilen ilahi bir müjdenin içinde geçiyor. Düşünsenize, ayet sadece oğlu İsa değil, onun da ardından gelecek torunu Yakup'u müjdeliyor. Bu, onun soyunun ne kadar seçkin ve özel olduğunun ilk ve en güçlü işareti aslında. Bu soy ağacı, bu kutsal mirası çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Görüyorsunuz, İbrahim'den İshak'a, oradan da Yakup'a uzanan kesintisiz, dosdoğru bir peygamberlik hattı var. Yakup, bu büyük mirasın hem kan bağıyla hem de misyon olarak doğrudan varisi konumunda. Ve işin özü, can alıcı nokta tam da burada. Bu sadece bir soy bağı değil, aynı zamanda ilahi bir görevlendirme. Ayet çok açık. Hepsini nebi yaptık diyor. Yani Yakup'un peygamberliği hem ailesinden süzülüp gelen bir miras, hem de doğrudan Allah tarafından yapılmış ilahi bir seçim. Peki, bu kadar önemli bir soydan gelen Yakup'un karakteri nasıl çiziliyor Kur'an'da? İşte burada onu özellikle oğlu Yusuf ile olan o meşhur ve zorlu imtihanı sırasında sergilediği bilge ve sabırlı bir baba olarak görüyoruz. Bu onun kimliğinin belki de en belirgin yönü. Yakup'un bu bilgeliğine ilk kez oğlu Yusuf'un gördüğü o meşhur rüyayı yorumladığında tanık oluyoruz. O, bu rüyayı basit bir çocuk hayali olarak geçiştirmiyor. Olayların yorumlanması dediğimiz, yani olayların ardındaki derin manayı anlama yeteneğiyle Yusuf'un ve dolayısıyla kendi soyunun gelecekteki büyük misyonunu daha o anda seziyor. İyi ama bu derin kavrayış, bu basiret nereden geliyor? Kur'an, Yakup'un bilgeliğinin kaynağını bize çok net açıklıyor. Bu, sadece yılların getirdiği bir hayat tecrübesi değil, doğrudan Allah tarafından ona öğretilmiş özel bir ilim. İşte bu ilim, en karanlık, en zor anlarda bile ona yol gösteren bir ışık olacak. İşte o ilahi bilginin en büyük yansımasını onun o inanılmaz sabrında görüyoruz. Düşünün, önce en sevdiği oğlu Yusuf'u kaybediyor, yıllar sonra bir diğer oğlunu. Ama asla isyan etmiyor, inancını, umudunu bir an bile yitirmiyor. Kur'an'ın ifadesiyle güzel bir sabır gösteriyor ve her şeye rağmen Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiyor. Şimdi geliyoruz Yakup'un hayatının zirve noktasına, ölüm döşeğindeyken çocuklarına bıraktığı o en önemli mirasa. Bu an onun bütün hayat felsefesini ve peygamberlik misyonunu tek bir sahnede özetliyor aslında. Ve o yatakta oğullarına sorduğu o tek soru her şeyi özetliyor. Benden sonra neye kulluk edeceksiniz? Dikkat edin, onlara mal, mülk ya da dünyevi bir güç bırakmanın derdinde değil. Onun tek ve en büyük kaygısı manevi bir miras bırakmak, kendisinden sonra bu inanç zincirinin kopmamasını sağlamak. Oğullarının verdiği cevap ise bir babanın duyabileceği en güzel cevap, adeta yüreğine su serpiyor. Onlar, ataları İbrahim'den, İsmail'den ve İshak'tan devraldıkları tek tanrı inancına, yani tevhide, sonuna kadar sadık kalacaklarına söz veriyorlar. Böylece misyon tamamlanıyor, inanç bir sonraki nesle güvenle aktarılmış oluyor. Aslında bu vasiyet sadece ölüm anında yapılmış bir konuşma da değil. Bu ayet bize gösteriyor ki hem İbrahim hem de Yakup çocuklarına sürekli olarak bu öğüdü veriyorlardı. Yani bu, nesiller boyu aktarılan kutsal bir emanetin, Allah'a teslim olma dininin devamlılığını sağlama çabasıydı. Peki, Yakup'un hikayesi ve etkisi onun vefatıyla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Kur'an'ın farklı surelerinde Yakup soyu ifadesi kilit bir referans olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Gelin şimdi de bu kalıcı mirasa bir bakalım. Bu noktalar Yakup'un mirasının ne kadar geniş ve etkili olduğunu harika bir şekilde özetliyor.
Bakın, birincisi Yusuf peygamber kendi inancının temelini ataları İbrahim, İshak ve Yakub'a dayandırıyor. İkincisi, yüzyıllar sonra Zekeriya peygamber Allah'tan Yakub'un soyuna mirasçı olacak bir evlat diliyor. Üçüncüsü, Kur'an, Yakup ve oğullarının Yahudi veya Hristiyan olmadığını, hepsinin tek bir inanca sahip olduğunu belirterek evrensel bir mesaj veriyor. Ve son olarak onun soyuna nebilik ve kitap verildiği vurgulanıyor. Yani Yakup, kendisinden sonra gelen birçok peygamber için bir köken, bir meşruiyet kaynağı. Kısacası, Kur'an'daki Yakup portresini tamamladığımızda karşımıza gelişi müjdelenmiş seçkin bir torun, ilim ve sabırla donatılmış bilge bir baba ve en önemlisi nesillerine en değerli hazine olan inancı aktaran bir ata çıkıyor. Bu da bizi hepimizin düşünmesi gereken o temel soruya getiriyor. Yakup'un hikayesinin bize gösterdiği gibi bir insanın geride bırakabileceği en kalıcı ve en değerli miras gerçekten nedir? İşte bu soru üzerine düşünmeye değer.